Orta Doğu yine bildiğiniz gibi Orta Doğu yine kaynamaya devam ediyor ve bütün dünyanın gözü yine bu topraklarda. 13 Haziran 2025 tarihinde İran ve İsrail savaşı başladı. Ama ilk savaşı başlatan tabii ki de tahmin edeceğiniz gibi İsrail oldu. Gerekçeleri ise yine 2003 yılında Irak'a söylenen bir söylemle aynı. Nükleer silahlarının olması sebebiyle İran'a bir saldırı düzenlediler. Karşılıklı peş peşe füze atışları var. En son İsrail'de bir hastane bombalanmıştı. İran'da da birçok bilim insanını hedef alıp zaten öldürdüler. Hatta 2 tane genelkurmay başkanı da öldürüldü. İsrail'in tarihinde bu bir ilk. Halkının bu şekilde sığınaklara inmesi. Ama İsrail'de ilk olsa da onlar yine önlemlerini almışlar ve neredeyse her binanın altında sığınaklar mevcutmuş zaten. Hastaneye de füze atılmasına rağmen sadece dış cephesinde yıkıntılar görüyoruz ama geniş çaplı bir sıkıntı pek fazla yok. Bu videoda söylemlerime dikkat ederek konuşmak zorundayım. İçimden gelenleri maalesef ki aktaramıyorum. Trump yine bildiğiniz gibi çok sağlıklı bir ruh haline sahip olan biri değil zaten. Sabah ayrı bir söylem var. Öğlen farklı bir şey. Sabah diyor ki biz bu savaşa gireceğiz diyor. Öğlen diyor ki ben Orta Doğu beni ilgilendirmiyor, meselelere dahil olmayacağım diyor. Akşam da 2 haftalık bir süre istiyor. 2 hafta sonunda savaşa müdahil olup olmamaya karar vereceğinden bahsediyor. Hatta bu hafta içinde yine Orta Doğu'da tansiyon yükselirken kendisi direkleri izliyordu. En büyük Amerika'da bayrak direklerin yapımına falan katıldı ve oradaki işçilerle poz verdi. İlginç bir adam zaten. Trump bunları söylerken Amerika'da nasıl sesler yükseliyor İran ve İsrail savaşı konusunda birçok kişi neredeyse %50'den biraz fazlası bu savaşa girmek istemiyor. Senatörler, temsilciler de dahil olmak üzere. Hatta çok önemli bir senatörleri var. Bernie Sanders diye biri. Bu adam YouTube kanalında 2-3 gün önce bir video paylaşıyor. Videoda No War Against Iran diyor. Böyle bir akım başlatmış ve savaşın kesinlikle Amerika'nın savaşa dahil olmaması gerektiğini, geçmiş yıllarda 2003 yılında Irak savaşına müdahil olduklarını, birçok asker kaybettiklerini, milyon dolarlar kaybettiklerini ve bu savaşın bizimle ilgisi yok, bizim topraklarımızda herhangi bir tehdit yok, biz katılmamalıyız diye aslında çağrıda bulunuyor. Birçok kişi de buraya listeyi getiriyorum. Birçok kişi de Trump'ın bu savaşa müdahil olmasını istemiyor. İçerisinde cumhuriyetçiler de var. Trump çok savunan cumhuriyetçiler dahil olmak üzere kesinlikle bu savaşa katılmak istemiyorlar. Bir yandan Netanyahu Trump'ı dürtüklüyor ve bu savaşa girmesi gerektiğini söylüyor. Aslında bu savaşta şunu da görmüş olduk. 2 ülke ama maalesef ki İsrail bu taktiği daha iyi kullanıyor. Propaganda savaşına dönmüş durumda. İran'da daha çok şehitlik mertebesi üzerinden daha böyle şarkılı ve ajitasyon odaklı televizyon programlarında yayınlar yapılırken İsrail'de ise daha tartışma programları ve kendi vatan bütünlüklerinin aslında tehdit edilmesine yönelik ve İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğine dair yayınlar yapılıyor. İsrail bu propagandayı daha çok kullanabiliyor. Amerika'nın onların yanında olduğunu söylüyor. Bazı şeyler doğru değil, bazı şeyler doğru. Halkın desteğini çekmeye çalışıyorlar. Bir de çok önemli bir şey var. Maalesef ki bazı İranlılar da İsrail'i destekliyor. Bu nasıl olacak? Bu nasıl oluyor diyorsanız şu an İran bir rejimle yönetiliyor. İslam Cumhuriyeti rejimi diye geçiyor ve Mollalar yönetiyor ve bir kesim İranlı bu yönetimden şikayetçi olduklarını söylüyorlar ve İsrail'in bu savaşını da bir kurtuluş olarak gördüklerini söylüyorlar. Bu konuda tamamen kişisel fikrimi söyleyeceğim. İsrail gibi bir ülkeden nasıl bir yardım gelebilir? Artık birçok dünyada aklı başında birçok insanın İsrail'in Gazze'ye yaptıklarından sonra nasıl eleştiriler yaptıklarını ve İsrail'in nasıl bir devlet olduğu konuşulurken şimdiki yönetimi göndermek için sırtlarını dayadıkları bu ülke
Bu yönetim gittikten sonra eski İran Şahı'nın veliahtı olan Rıza Pehlevi'yi getirmek istiyor. Zaten Rıza Pehlevi de kendi sosyal medya hesabından bu savaşın İran halkı ve İsrail halkının savaşı olmadığını söylüyor. Ama aynı zamanda da birçok bomba atılıyor ve siviller de ölüyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu da tırnak içerisinde ilginç. Ve Pehlevi şunu söylüyor. Yönetimin düşmesi halinde göreve getirilirse bunu kabul edeceğini söylüyor. Ve bu olaylardan, yani 13 Haziran'dan 2-3 gün önce Rıza Pehlevi'nin kızı Yahudi bir iş insanıyla evlendi ve Yahudi geleneklerine göre evlendiler. Hiçbir şey tesadüf değil zaten. Her şey planlı. Şimdi bunları bilince bütün taşlar yerine oturuyor. Aslında nükleer silah mevzusu da bahane. Aynı 2003 yılında Irak'a yapılanlar gibi bahane. Irak için 2003 yılında kitle imha silahlarının olduğu yönünde söylentiler vardı ve o kitle imha silahları hiçbir zaman bulunamadı. Burada da aynı mevzu var. Kimi araştırmacılar İran'ın nükleer silahlara sahip olmadığını söylüyorlar. Bu konu aslında muallak. Şöyle, nükleer silah üretim merkezleri var. Hatta hedef oraları bombalamak, ama bunlar sadece bir üretim aşamasında mı kalmış veya gerçekten var mı? Bu tam olarak bilinmiyor. Ben takip ettiğim zaman da bu şekilde bilgiye eriştim, ama kesinlikle tabii ki söylenen gibi nükleer mevzusu değil. Sorun aslında şu: İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek istiyor. Konu bundan ibaret. Kendi ayağına dolanacak ve istemediği yönetimleri Amerika'nın desteğini arkasına alarak göndermek istiyor. Hatta ki İsrail'de Eray Barkovich denilen bir adam var. Çok hadsizce cümleler kurmuştu yine 2-3 gün önce. İşte İran'la yarı finale çıktık, finalde Türkiye var demişti. Ama adama Türklerden çok fazla mesaj gittiği için adam geri adım atıyor ve şaka yaptım diyor. Şimdi Türkiye'ye herhangi bir saldırı olur mu? Daha sonrasında Türkiye'ye bir girişim olur mu bilmiyorum. Türkiye NATO ülkesi zaten. Türkiye İsrail'i çok rahatsız eden bir ülke mi? Onu da bilmiyorum. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Özet olarak Trump büyük ihtimalle bu savaşa dahil olacak gibi gözüküyor. Aslında hiç istemiyorlar. Ama her şeyin sebebi bu Armageddon, hatta bu videoları da yapmıştık, ve vaat edilen topraklar mevzusu var. Vaat edilen toprakları biraz detaylı incelemek istiyorum bu videoda. Şimdi Yahudi topluluklara Tevrat'ta onlara göre Bereşet 15-18'e göre sınırlar Tevrat'ta. Mısır ırmağından Fırat Nehri'ne kadar olan topraklar. Batıda Nil Nehri, doğuda Fırat Nehri, bugünkü Irak-Suriye sınırı, kuzeyde Lübnan ve Suriye'nin bir kısmı, Suriye'de zaten elden geçirildi biliyorsunuz, güneyde Sina Yarımadası, Kenan Diyarı olarak geçen bölge bu metinlerdeki. İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün'ün bir kısmı, Lübnan'ın güneyi, Suriye'nin güneybatısı. Yani İsrail topraklarının zaten tamamı, Filistin'deki Batı Şeria ve Gazze, zaten orada yapılanlar insanlık suçu olarak görülüyor, ama resmi olarak elbet 5 sene sonra, 10 sene sonra tarihe geçecek. Orada bir insanlık suçu işleniyor. Lübnan, güney bölgeleri, Suriye, Golan tepeleri, zaten oraya da çöktüler. Mısır'daki Sina Yarımadası. Şimdi buraya göre Türkiye'de vaat edilen topraklar var mı? Belli bir kısmı gözüküyor maalesef ki. Ona da bakacak olursak Güneydoğu'nun bir kısmı. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır tartışmalı denmiş. Ve maalesef benim de yaşadığım yer olan Hatay. Yani Hatay belki bu konuya daha fazla merak sarıp araştırmamı ve takip etmemin sebeplerinden bir tanesi. Antakya'da yaşıyor olmam. Deprem de burayı vurdu. İçerisinde kimi söylentilerde sayılıyor, kimi söylentilerde sayılmıyor. Fakat burada da onlar için çok önemli yerler olduğu söyleniyor. Bu adamlar özet olarak Trump'ı da arkalarına alarak vaat edilmiş toprakları almak istiyorlar. Kendi yönetecekleri bir Orta Doğu'yu yaratmak istiyorlar. Burayı şekillendirmek istiyorlar ve bunu her ne pahasına olursa olsun yapmak istiyorlar. Söylemlerime dikkat etmem gerekiyor maalesef ki.
Çünkü birçok yerdeler, biliyorsunuz ki, ben üstü kapalı söyleyeceğim, siz anlarsınız. Ve bu uğurda kadın, çoluk, çocuk, işte hiçbir değer yargıları yok. E, Böyle bir yetiştirilme şekli var en başından beri. Şimdi günümüzde şey deniyor ya, işte dini değerleri olan insanlar, tabii böyle radikal, koyu, kendilerine göre ürettikleri dini değerler değil. Gerçekten dinin, kim hangi dine inanıyorsa, gerçekten saf bir şekilde dinin öğretileri, işte ahlaklı insan olmak, iyi insan olmak, saygılı insan olmak gibi kavramlar toplumlara göre hani işte kötü gibi söyleniyor ya, değil aslında. Yani herkes, inanç güzel bir şeydir. İnanç güzel bir şeydir ama radikal bir şekilde ve başkasının hakkına tecavüz eden inançlar şu an o kesimin olan gibi, yani her şey bizim için var edildi, her şey bizim insanımız için var, diğer insanlar köle, diğer insanlar kötü, yaşama hakları yok gibi söylemler zaten kabul edilemez. Zaten böyle bir şey mümkün olamaz. Bizim ve bizim gibi toplumların aslında savaş daha farklı işleniyor. Bizlerde illa topla, tüfekle, füzeyle değil, ahlakı çökertmek, yozlaşmayı arttırmak, aile kavramını çökertmek, bu şekilde ülkelerin içine sızıyorlar. Ama kendi içlerinde inançları gayet çok katı bir şekilde var. Aile kavramları, bağlılıkları çok katı bir şekilde var. Ama bizim gibi ülkelerde özellikle televizyonlar, sosyal medya ahlakı çökertme yönünde, inançtan, insanlar inandıkları şeylerden kopartma yönünde. Çünkü bu inanç çok önemli. Savaş durumlarında bile halkları kenetleyen şeylerin başında inanç geliyor. Şu an İran'ın yaptığı bu. Şehitlik mertebesinin övülmesi, işte inanç üzerinden insanların toparlanması. İnsanlar zaten hani bir kesim ülkeler için bunlara gerek yok, füze atmanıza gerek yok. Zaten bu tarz şeylerle teslim oluyorlar ülkelere. Biraz aklımızı başımıza alalım, okuyalım, öğrenelim, araştıralım. Katı bir şekilde sen şusun, ben buyum demeyelim. Mezhep çatışmalarına girmeyelim, din çatışmalarına girmeyelim. Hepimiz insanız, insani, ahlaki değerlerimize sahip çıkalım, ülkemize sahip çıkalım. Bu ülke çok zor şartlarda kazanıldı. Atalarımız, dedelerimiz çok zor şartlarda ülkemizi kazandılar. Yozlaştırılmayalım, ötekileştirilmeyelim. Televizyonlarda da bu çok fazla, sosyal medyada da bu çok fazla var. Sen şusun, ben buyum değil. İçeriden çürütmeye çalışıyorlar ülkeleri. Bu tuzağa düşmeyelim. Savaş kapıda mı bilmiyorum. Savaş kapıda mı bilmiyorum ama çok yoğun bir şekilde yozlaştırıldığımızı söyleyebilirim. Maalesef ki şu bir iki tane lider dünyanın baş belası ve baş belası olmaya devam edecekler. Durumlar sıkıntılı. Çok alışık olmadığınız bir video yayınladım. Biraz sesim de kötü çıkıyor muhtemelen. Kusura bakmayın. Yorgunum da. Ama bu videoyu çekmek ihtiyacı hissettim. Fikirlerimi söylemek istedim. Sizler neler düşünüyorsunuz? İran-İsrail savaşından sonra Türkiye'yi tehdit eden durumlar var mı? Yoksa benim söylediğim gibi füzeyle değil de ahlaki çöküş, dinden kopartma veya insanları birbirine düşürerek ülkeleri bölme gibi durumlar ülkemizde yaşanıyor mu? Fikirleriniz nedir? Bu durum nereye evrilir? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım her şey ülkem için ve masum insanlar için iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.